hoş geldiniz. Bugün sizlere Gold Coast'tan sesleniyorum. Hayatımızda bir değişiklik oldu ve Gold Coast'a taşındık. O yüzden Gold Coast'un bu çok güzel evlerinin karşısında sizlere seslenmek istedim. Arkadaki manzarayı görüyorsunuz. Gold Coast'ta böyle evler var. İşte okyanus kenarında, okyanus kıyısında böyle harika evler. Tam karşımızda da bunların aksine büyük büyük gökdelenler var. Onu da gösterebilirsin, evet. Burada da böyle gökdelenler. Onu da gösterebilirsin. Aynen. Gold Coast tam olarak hem böyle tek katlı evlerin ya da iki katlı evlerin ya da böyle full gökdelenlerin olduğu bir yer. Size belki daha sonra birkaç video çekerim buradan. Bu videoda ne anlatacağız? Neden Gold Coast'a taşındık ve Gold Coast'taki ilk izlenimlerimiz neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu arada teknik aksaklıktan ötürü Aşkiton bugün yanımda değil. Evet. Kameranın karşısında. Ama o da tüm söylediklerime katılıyor. Zaten bu listeyi birlikte yaptık. O yüzden haydi isterseniz gelin Gold Coast'a neden taşındık ve Gold Coast'taki ilk izlenimlerimiz neler? Onları izleyelim. Öncelikle bu soruyu Instagram'dan çok aldım zaten. Soranlara özelden yanıt verdim. Aslında Instagram hikayelerimde de paylaştım. Ama bir de buradan söyleyeyim. Eğer Avustralya'daysanız ve Permanent Resident denilen kalıcı oturum iznine başvurmak istiyorsanız aslında puan toplamanız gerekiyor. Birden fazla kalıcı oturum izni yolu var. Ama bir tanesi de puan toplayarak işte o puanlara ulaştıktan sonra başvurma yöntemi. Bu tabii ki de bir bilgilendirme videosu değil bu konularda. Sadece hızlı geçeceğim. O puanları çok farklı yerlerden alıyorsunuz. O kriterlerden bir tanesi de eğer Avustralya'nın rural, regional bölgesinde yaşarsanız size 5 puan daha fazla veriyorlar. Bu bölgelerde işte Brisbane, Sydney ve Melbourne haricindeki belirli noktalar. Gold Coast'ta bu noktalardan bir tanesi. Ve ileride PR'a başvurmak istediğimizde 5 puanımız daha fazla olsun diye buraya geldik. Gold Coast'a taşınmamızın sebebini anlattım. Umarım bir daha bu konuyla ilgili bir soru almam. PR'da 5 puan daha fazla almak için buraya geldik. Sizler de bunu kendi ajantanıza sorarak ya da işte ne bileyim Avustralya hükümetinin sitesinden vesaire araştırabilirsiniz. Geldik videomuzun ikinci partına. Birinci partı çok hızlı geçti. Direkt ikinci partına geçiyorum. Yaklaşık bir aydır Gold Coast'tayız. Gold Coast'taki bir aylık deneyimlerimiz, izlenimlerimiz neler onları paylaşacağım. Evet, bir liste yaptık. Hemen başlıyorum. Seda Sayan'ın faksı gibi şak şak başlıyorum. Kiralar görece daha ucuz demişiz. Biz buraya gelmeden önce herkes bize Gold Coast çok ucuz, Gold Coast çok ucuz, Sydney çok pahalı diyordu. Ve buraya geldikten sonra da bazı insanlar hala Gold Coast çok ucuz, Sydney çok pahalı demeye devam ettiler. Ama bizce kiralar haricinde Gold Coast'un ucuz bir yanı yok. O yüzden kiralar görece daha ucuz dedik. Buna şöyle örnek verebilirim. 1+1 eşyalı Surfers Paradise'de evler ki Surfers Paradise Gold Coast'un böyle kalbi. Yani merkezi bir yeri. Orada 1+1 eşyalı evler 450 dolara bulabilirsiniz haftalık. 450 Avustralya dolarına bulabilirsiniz. Ama 450 Avustralya dolarına 1+1 eşyalı evi Sydney'in merkezinde bulabileceğinizi hiç sanmıyorum. Yani minimum 600-700'dür diye düşünüyorum. O yüzden kiralar daha ucuz. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Hani çok bir fark mı var? Çok da bir fark yok yani. Genel olarak Avustralya'nın her yerinde olan bir emlak krizi var. O burada da var. Ama yine de Sydney'e oranla daha ucuza uygun evler bulabilirsiniz. O yüzden izlenimlerimiz kiralar görece Sydney'e göre daha ucuz. İkincisi ama çok ucuz değil yazmışım. Onu da söyledim zaten. Hani bize hep söylüyorlar Sydney pahalı, Gold Coast ucuz, diğer yerler çok ucuz falan. Hiç öyle bir şey yok. Bence özellikle Gold Coast'un bu kadar ucuz olmasının sebebi turistik olması. Çünkü ben Sydney'de hiçbir mokaya 7,5 dolar vermedim. Benim genelde içtiğim kahve ot moka. Sydney'de kahveler 4,5, 50 cent artıyor. İşte ot isterseniz 5, moka istersen 5,5. Large istersen de 6. Hani large ot moka maksimum 6 dolar. Ama ben burada regular ot mokaya 7,5 dolar verdim. Oha! Hani ya da ne bileyim böyle bir restoranta gidiyorsunuz. Her şeyin fiyatı aynı. Hani bir tabak... Bugün banana bread'i 13 dolara gördük. Evet. Bugün mesela banana bread'i 13,5 dolara gördük. 13,5. Sydney'de 7,5'dan daha yüksek banana bread görmedim. Gördüyseniz söyleyin. Ben görmedim. O yüzden hani burası böyle ucuz falan değil bence kiralar haricinde. Ne bileyim bir yemek yiyorsunuz ve ne bileyim tabağı yine 20, 25, 30. Kahvaltı yapıyorsunuz.
Evet, bence her şey aynı. Hatta dediğim gibi bazı yerler aksine daha bile pahalı. O yüzden öyle. İkincisi iş bulmak çok zor. İş bulmak Sydney'e göre çok zor. Bu arada aşkım sen de araya girip bir şeyler söyleyebilirsin. Şöyle şimdi söylemek istiyorum. Söyle. İş bulmak zor. Bir de iş bulduktan sonra shift almak zor. Aynen. Her şey zor. Evet. O da şöyle, Sydney'de 2 kez videosunu çektim hatta. Hani CV dağıtıp böyle her yere iş buldum 2. gününde falan. Burada da yine bir CV dağıttık. Maalesef yaşanan depremlerden ötürü o hususları videoya çekemedik. İşte zaten modumuz yoktu, yüklemedik falan. Ama yine aynı şekilde iş aramaya devam ettik. Bulduk. Oraları daha sonra anlatırım belki. Bulduk ama shiftler çok az. Mesela ben bir barista olarak iş buldum bir kafede ama bana haftanın 2-3 günü shift verdiler. Ya da buranın 7/24 açık olan bir kazinosunda, The Star'da, Sydney'de de var aynısı, Brisbane'da da var. Orada da iş buldum. Bana haftanın yine 2-3 gün iş verdiler. Hani iş bulmak zaten zor. Çünkü Avustralya'ya kış geldiği için sezon burada kapanıyor. Burası biraz daha turistik bir yer olduğu için. Hem böyle işletmeler artık birilerini almak istemiyor. Ne var yanında? İyi bir şey var, bir şey yok. İşletmeler birilerini almak istemiyor. Hem de aldığı kişileri çok shift vermiyorlar. Bu Sydney'de imkansız. Kış geldi diye kimse senin shiftini kesmiyor. Ya da ne bileyim hani bu çok aşırı dengesiz bir durum. O yüzden iş bulmak kesinlikle çok zor. Bizce. İş bulmak, hadi iş buldun, shift almak da zor. Bu bizim deneyimlerimiz. Başkaları çok güzel işler bulmuş olabilir, harika shiftler alıyor olabilir. Bilemeyiz. Bu sadece bizim deneyimlerimiz. Bunu söylemiştim zaten. Söylenenlere göre yaşam masrafları ucuz değil. Hatta bazıları pahalı. Mesela banana bread ve oat mocha. Başka çok pahalı bulduğumuz bir şey oldu mu? Yok, hayır, ama bazı restoranlarda pahalı tabaklar var. Yani 33 dolara, işte 30 dolara falan tabak var. Sonra bir diğer izlenimimiz, tekrar ediyorum, yine kendi izlenimlerimiz, kendi deneyimlerimiz. Ben burada şu an 2 işte çalışıyorum. Bir kafede barista olarak çalışıyorum. Diğerinde de söyledim zaten, The Star'da Food and Beverage Attendant olarak çalışıyorum. Ki iş yerimden aldığım maaşım da Avustralya yüzünde aldığım maaşımdan daha düşük. Bence maaşlar daha düşük diye söyleyebilirim. Ama bunda tabii biz bir süre... Bunda da göreceli bence. Ama evet, şeyde duydum, burada en çok veren yer The Star. Aynen. Burada en çok veren yer The Star'mış, öyle söylediler. Hani kafeler falan da çok vermiyormuş. Bakın bunların hepsi duyum ve bize söylenenler. Hani belki siz daha yüksek alıyor olabilirsiniz. Ama bize söylenen bu. O yüzden hani The Star'da böyle wow vermiyor. Söyleyeyim ya. Söyleyeyim mi maaşı? Söylemeyeyim mi? Söylemiyorum. Ben her şeyi söylüyorum da aşkım bazen beni susturuyor. Çok yüksek değil, çok düşük de değil. Orta yani. Shiftler çok düşük, bunu söylemiştik zaten. Çünkü maalesef burada Sydney gibi, Melbourne gibi, Brisbane gibi böyle yaz kış yaşayan insan yoğunluğu çok fazla yok. O yüzden maalesef turistler gittikten sonra şeyler de, bu kafeler, restoranların şeyleri de azaldığı için, yoğunluğu azaldığı için ya arkada vape çekiyor ve benim aynı ciddiyette durmamı bekliyor. Yani hayır bu. Kamera sallanacak şimdi. Bunu yapamam ya. O arkada vape'i tüttüremezsin. Tamam. Ya lütfen konuşanın sahibi. O yüzden shift'lerde düşük arkadaşlar. Mesela şöyle, ben de işte her ne zaman iş bulsam, Sydney'de her iş bulduğumda, atıyorum hafta sonu 2 gün mü anlaştık? Hafta sonu 2 gün full shift'im var. Hafta içi 5 gün mü? 5 gün shift'im var. Bilmem ne, ve devam ediyor yani böyle. Haftanın 2 günü, 3 günü, böyle bir şey hiç yaşamadım daha önce. O yüzden bence bu çok rahatsız edici. Bir diğer izlenimlerimiz. Ulaşım ağı iyi değil maalesef. Hem de hiç iyi değil. Sadece bir tane tramvay var. Sadece bir tane böyle tramvay var. O da böyle tüm sahil şeridini dolanmıyor. Bu sahil şeridi böyleyse şu kadarlık bir alan. Broad Beach, Surfing Paradise, Southport'a dolaşıyor. Başka hiçbir yere gitmiyor. Bu kadar. Dediğim gibi sahil şeridi bu kadar. Tren bu kadar. Diğer yerlere de otobüsle gidiyorsunuz. Otobüs öyle saatte bir falan. Saatte bir geliyor bazı yerlere. Yarım saatte bir falan filan. Hani ulaşım ağı hiç iyi değil. Metro Şöyle aslında buradaki herkesin arabası olduğu için aslında, aynen, o yüzden ulaşım ağı çok iyi değil. Evet.
Çünkü Avustralya'da araba aşırı ucuz ve burada da herkesin arabası var. O yüzden toplu taşıma o kadar çok gelişmemiş. Bir de burası çok öğrenci şehri de değil. Bir sürü üniversite falan da yok. Sydney, Melbourne gibi. Emekli yeri gibi birazcık. Aynen. Kışın öyle, yazında tatil. Evet, o yüzden Bodrum kimse gibi. böyle çok toplu taşımayı burada geliştirelim, böyle Japonya gibi olalım falan dememiş. O yüzden ulaşım ağı iyi değil maalesef. Ama şöyle, Avustralya'da bence yani Sydney'de, Melbourne'da falan ulaşım ağı çok iyi. Evet, Çünkü ben Sydney'de 5 katlı tren istasyonu gördüm. Aynen. O yüzden ulaşım ağı o konuda iyi değil maalesef. Biz şu an Surfers Paradise'da yaşıyoruz. Aşkito'nun okulu Southport'ta, benim işim Broadbeach'te. Yani biz full tren hattında hayatımızı sürdürüyoruz. O yüzden şu zamana kadar bir arabaya ihtiyacımız olmadı. Ama eğer böyle biraz uzak yerlerde, sahilden uzak yerlerde ev tutacaksanız ya da iş bulacaksanız araba %100 şart. Kesinlikle. %100. Hani bunu Sydney'de söyleyemem. Sydney'de metro var mı ya? Trenle, otobüsle çoğu yere gidebilirsiniz. Aslında o metro ama sonra... Metro diye geçmiyor da. Ama şeydeki... Yok, neyse, evet. metro diye Neyse, geçiyor. Sydney'de çoğu yere toplu taşımayla ulaşabilirsiniz ama burada toplu taşımayla ulaşacağınız yerler çok sınırlı. O yüzden böyle. Sezonluk bir yer olduğunu söylemiştik. Biz buraya gelmeden önce dedik ki yok ya abi, koca koca gökdelenler var yani. Burada bir sürü iş merkezi vardır, bilmem ne vardır. Burası Avustralya'nın tatil cenneti değil mi? Sadece turistik bir yer olamaz. Hani Cairns falan böyle biraz sadece turistik bildiğimiz yerler falan ama Gold Coast yani o kadar gökdelen vardır. Yani gökdelenler bizi bizden aldı. O yüzden burayı böyle çok sezonluk diye düşünmemiştik ama burası bayağı sezonlukmuş yani. Şu an mesela böyle çıkıp gezelim sizle, alalım götürelim sizi. Kafeler, restoranlar bomboş. Ve hani daha kış bile gelmedi. Bakınız ben şortlayım ve hava çok güzel şu an. Hani daha kış bile gelmiş sayılmaz. Ona rağmen millet evine döndü, yurduna döndü. Bayağı incin top oynuyor burada. O yüzden biz öyle sanmamıştık ama burası bayağı sezonlukmuş. Bir diğer izlenimimiz. İnsanlar bayağı yavaş ve stressiz. Sydney'in bir city olmasından ötürü böyle insanlarda bir telaş var, böyle bir stres, bir yere yetişme falan. Özellikle mesela coffee shoplarda sabahları böyle bir telaş, bir insanlara kahve yetiştirme telaşı falan filan. Burada o yok. Ben buradaki coffee shop'ta ilk işe başladığımda 2 tane large flat white siparişi geldi. Bizde genelde böyle large flat white falan geldi. Büyük jug'ı kullanıyoruz ki hani bir büyük de hepsini yapalım diye. Bu sipariş gelince ben söyledim hani büyük jug'ınız nerede, göremedim yapayım diye. Bana dediler ki tek tek yap. Sorun değil. Bunu Sydney'in hiçbir yerinde göremezsiniz. Her yerde bir büyük, hatta ya da minimum 2 büyük jug vardır ki böyle kocaman sütü kaynatalım ve böyle kilolarca dökelim diye. Ama burada bir şey uçtu. Ama burada hani kimsenin böyle bir hızlıca yetiştirelim, hemen müşterilere verelim derdi yok. Zaten müşterinin öyle bir hızlı servis talebi yok. Zaten onlar yavaş. Zaten kimse böyle bir işe yetişmiyor. Büyük ihtimal çoğu zengin işletmesi var, böyle rahat hayat yaşıyor. Ya da kimi tatile gelmiş, zaten acelesi yok. Zaten buradaki yaşayan mesela coffee shop sahibi amca mı diyeyim, abi mi diyeyim, beyefendi mi diyeyim. O zaten hani böyle Acun gibi şortla terlikle dolanıyor. Uzun yıllardır burada yaşıyor. Buraya asimile olmuş, buranın rahatlığına. O zaten bir şeyleri hazırlarken acele etmiyor. Böyle yavaş yavaş yapıyor. Kimsenin bir acelesi yok burada. Böyle şehir çok yavaş, böyle bir acele yok kesinlikle. O yüzden ve stressiz. Hani böyle bir yere yetişeyim şey yok. Zaten arabayla maksimum 10-15 dakikada her yere gidebiliyorsun. Ya da böyle dediğim gibi çok city olmadığı için insanların bir yere acelesi yok. Çünkü genel olarak gelen insanlar tatil kafasıyla gelmiş insanlar ya da diğer burada yaşayan yerliler de buranın bu hava sıcaklığından mıdır? İşte o tenine esen tatlı rüzgardan mıdır ya da böyle bacaklarına yapışan okyanus kumundan mıdır, nedendir bilmiyorum ama Bu da çok sinir bozucu ya. Sabahları yürüyüşe çıkıyoruz, her yerim kum oluyor. Evet maalesef. Yani senin derdine yanayım aşkı. Derdin sabahları okyanusa çıktığında bacaklarına yapışan kum tanesi mi? Evet. Seni şimdi linçletmez miyim? Derdim bu mu diye seni. Neyse, üstüne gelmiyorum. İnsanlar yavaş, stressiz, city koşuşturmacası yok dedik. Çünkü burada böyle bir iş merkezleri falan filan bir şey yok dediğim gibi. Ama ben İstanbul'da doğup büyüdüğüm için ya zaten bize Sydney'de öyle şey gelmiyor. Kaosu seviyorum ve bence Sydney kalabalık değil. Sydney kalabalık değil bizce de. Bence değil. Ben burada hani söylüyorum herkese, ben Sydney'i özledim falan filan. Sydney çok kalabalık
kalabalık falan. Kalabalık falan değil. Onlar İstanbul'u görmemiş. Ya siz delirdiniz mi ya? Biz İstanbul'da üst üste yaşıyoruz ya. Delirdiniz mi yani? Hani İstanbul'un toplam nüfusu Avustralya'nın kıtasının toplam nüfusuyla eşit. O yüzden bunların bazı dertleri bize şey geliyor, anladın mı hani? Dertsiz geliyorlar. Ve Sydney'de ben 15 dakikada falan işe yürüyerek gidebiliyorum. 15-20 dakikada işe gidebiliyorum. Kadıköy'de 15-20 dakikada Kadıköy'den Kadıköy'e gidemiyorum. Sahilden Moda'ya yürüyemiyorsun. Şey var biliyor musun? 45 dakikada Mecidiyeköy'den Mecidiyeköy'e gidemedim. Hani. Aynen öyle. Öyle bir şey var. O yüzden biz İstanbul'da yaşayan insanlar olarak Sydney'miş, hani bize böyle Çin, Japonya falan olması lazım ki kalabalık gelsin. Aynen. Hindistan falan hani. Sydney kalabalık değil bize göre. Ama Gold Coast'ta yaşayan insanlara göre adam ya kilometre başına 3 kişi falan düşüyor burada, anladın mı? Bence o kadar da düşmüyor. Belki o kadar bile düşmüyor. O yüzden onlara göre Sydney kalabalık. İşte Sydney çok rush, telaşlı falan hani. Ya yer mi Anadolu çocuğu? Hani Anadolu çocuğu bunlara üzülmez, bunlara şey yapmaz. Biz İstanbul'dan gelmişiz. Ki hani biz görece İstanbul'un daha sakin Küçükyalı Caddesi'nin Küçükyalı'dan, Caddebostan'dan falan geldik. Hani tabii Esenler'de, Şirinler'de, Şirin evler. Şirinler'de inecek var. Esenler'de, Şirin evlerde falan hani o daha kalabalık yerlerde yaşayanlara hani Sydney böyle boş arazi gibi. Aynen öyle. Falan. Ve şöyle bir durum var. Ben Anadolu yakasında yaşıyordum. Bak her zaman arkadaşlarım, Avrupa yakasındaki arkadaşlarım her zaman Anadolu'nun çok sakin olduğunu söylerlerdi. Yani. Anladın mı? Anadolu Avrupa yakasında yaşayan insana göre bile sakin. Aynen. Gerçekten Avrupa yakasında uzun süredir yaşayan insanı alıp bir Gold Coast'a koysak ne düşünüyorsun? Aşkım olmaz. Yapamazlar. Hayır, Biz hayır. sıkılıyoruz mesela şu an. Aynen. Yapılamaz. Ya şöyle sıkılıyoruz. Gerçekten sıkıcı. Çünkü burada okyanus dışında yapılacak çok fazla bir şey yok. Aynen. Ve sadece 5 tane bar var. Cuma, cumartesi, işte perşembe akşamları oraya gidiyorlar. Aynen. Sadece eğlence anlayışları bu. Başka hiçbir şey yok. Yani her şey bir cadde üzerine kurulmuş gibi burada. Aynen. O yüzden çok iyi. Yay! Çok iyi bir şey. Öğrenci indirimler değil. Aynen, o güzel bence. Evet, kesinlikle. Bunu Sydney'de de olduğunu söylediler ama böyle TEYF öğrencilerine falan filanmış, her öğrencide de değilmiş. Ama burada her öğrenciye. Ve de çok ucuz. Kesinlikle bu çok ucuz. Çünkü Aynen. Sydney'de 3,5 basılıyor herhalde. Ya burada 2, da öyle. 3,5 Burada da ya da 3,5 falan. Ama burada öğrencilere %50 indirimli. 1.40 falan basıyorsun, 1.45. Aynen, 1.40 basıyorsun ya, efsane. 1 biniş 1.40, bu var ya Sydney'de olsa mükemmel bir şey. O yüzden bu mükemmel. 1.40 çok ucuz toplu taşıma için. O yüzden öğrenci indirimli Akbil. Ve bizim okulun orada bir tane şey var. Öğrenci kulübü var. Orada kahve bedava. İstediğin kadar kahve içebiliyorsun. Öğrencilere kahve bedava falan. Öyle güzellikleri var. Sydney'de böyle bir şey bilmiyorum. Aynen. Şahsen benim görüşüm, sahil hayatı çok güzel. Aşkım sahili öyle çok seven bir insan değil. Gerçekten İstanbul'da doğdun büyüdün. Sahil senin için benden daha önemli olmalı. Ben denizi seviyorum, sahil değil. Anladım. Bence sahil hayatı çok güzel çünkü şöyle, belki bir gün Gold Coast'ta bir günüm diye bir video çekerim. Orada gösteririm. İşten çıkışta, kafeden çıkışta sahilden yürüyerek eve gidiyorum. Denizden, hani böyle sahilden dediğim bu taştan değil yani. Terliklerimi elime alıyorum ya da ayakkabımı, kumda yürüyerek eve gidiyorum. Bak bu çok güzel bir hayat. Bu hayat al şöyle Sydney'e koy, bu cennetten bir köşe. Ama maalesef her şey bir arada oluyor. Ama kesinlikle bu çok güzel bir şey. Ya da sabah uyanıyorsun, bizim ev sahile 5 dakika, belki de 3 dakika. Sabah uyanıyorsun, tık bir çıkıyorsun sahildesin, şıp bir yürüyorsun, böyle hayat enerjin geliyor. Sonra bir kahve. Sonra bir kahve. Hop modumu yakalıyorum. Hop modumu yakalıyorum. Alıyorum bir duşumu. Yani harika bir şey. O yüzden sahil yaşantısı çok güzel. Ben hep böyle bir hayat yaşamak istiyordum. Hatta bir ara Aşkito'mla İstanbul'daki Antalya falan mı taşınsak diyorduk. Çünkü ben yaz kızıyım ve yazı çok seviyorum. İnanılmaz güzel. Üşümekten nefret ediyorum. Sahile bayılıyorum. Tenimi görürseniz. Ben de. Tenimi görürseniz ne kadar yandığımı. Full havuzdayım, denizdeyim falan. Suya bayılıyorum. O yüzden çok güzel bir hayat. En sevdiğim yönü bu Gold Coast'un. Her zaman sahil olması. Bir gidiyorsun sahil. Oh, bak su insanı rahatlatıyor, anladın mı? Bakmak, suya ayağının çırpınması.
Suyun o köpürtme sesi. Ondan sonra ya da yüzmek falan çok güzel. O yüzden kesinlikle sahil hayatı çok güzel. Bu Sydney'de biraz daha zor. Hani Bondi'ye gitmek için, Manly'e gitmek için böyle bir çaba sarf etmen gerekiyor. Ama şuna da değinmek istiyorum. Sahil hiç durmuyor. Sahil mi durmuyor? Dalga. Dalga. Evet. Sorry. Dalga hiç durmuyor ve gece, gündüz, sabah, akşam sürekli şakır vuruyor böyle ama kıyıya. Ama normal çünkü önünde hiçbir şey yok onu kesecek. Kocaman okyanus yani. Aynen. O yüzden hani bizim Karadeniz yanında halt etmiş, tabii öyle canım, düşün. Şile mile tırıs yani tırışka. Ne diyecektim? Ve şey de çok güzel mesela. Bizim eve bile duyuluyor o dalga sesi ve bana inanılmaz iyi geliyor. Mesela evinde otururken o okyanus sesini dinlemek harika bir şey bence. Çok güzel. Gece hayatı çok renkli demişiz. Özellikle cuma ve cumartesileri. Perşembeden başlıyor. Aynen. Özellikle böyle ergenler. Bizim o caddede 7-8 tane night club var. Hepsinde sıra oluyorlar. Hepsinde ve delicesi içiyorlar. Ve sabaha kadar bağırıyorlar. Ve sabaha kadar bağırıyorlar. Sokakta böyle kendilerini kaybediyorlar. Bunlara alkol verenler hiç RSA yok mu? Bunlar böyle zaten biz içince zaten almıyorlar değil mi? Diğer bara almıyorlar hafif sarhoşsun falan diye. Tabii normalde RSA kurallarında sarhoşken almıyorlar. Aynen burada. Öyle. Bunlar nasıl o barda o bara girip o night club'a gidip böyle kendini kaybedecek kadar sarhoş oluyorlar? Hatta şöyle bir kuralı var. Sen sarhoşken bile gidip tekelden biri alamıyorsun. Evet. İşte bunlar nasıl o kadar sarhoş oluyor onu henüz anlamadık ama delicesine sarhoş oluyorlar. Hatta bir tane... Ya şöyle yerlerde sürünen var, çöpün içine giren var. Hatta bir tane video gördük. Bir kız böyle büyük bir çöpün içine girmiş, bacakları havada böyle. Artık sarhoş. Ve çöpün üstü kapalı normal şartlarda. O çöpü koyabiliriz buraya belki. Girmiş böyle. Öyle hani hayvan gibi eğleniyorlar. Sonra direklere sarılıyorlar, öpüyorlar, yerlerde sürünüyorlar. Ve gece hayatı çok renkli ve böyle 5'e 6'ya kadar sürüyor. Sabah 5'e 6'ya kadar. Sydney'de öyle bir gece hayatı çok canlı mı bilmiyorum. Hani orada 3 gibi bitiyordu. Çünkü zaten ben buraya gelmeden önce de Surfers Paradise'ın gece hayatı falan filan çok diyorlardı. Öyleymiş gerçekten. Bu Aşk Tom'un anlatacağı bir şey. Dil okulu daha verimli diye bir duyum aldık. Aşk Tom burada dil okuluna başladı. Aşk Tom. Sesim geliyor mu oraya çok emin değilim ama. Bence geliyordur. Söyleyebilirsin. Tamam. Şöyle oluyor. Sydney'de gitmedim ama Sydney'de giden arkadaşlarımdan konuştuğum kadarıyla okullarda çok fazla insan oluyor sınıflarda. Tüm Sydney kalabalık. Aynen yani gibi devlet okulu gibi düşünün. İşte 40 kişi var, 30 kişi var diyelim. Onlara ders anlatmak daha yani insanlar için de verimsiz geçiyor, öğrenciler için, öğretmenler için de verimsiz geçiyordur. Çünkü her birine ders anlatmak çok zor. Bir şeyler anlatmak. Ama burada şöyle oluyor. Bizim sınıfta bazen 6 kişi oluyor, bazen 10 kişi oluyor ama böyle 15 kişi olmuyor. Çok az kişi varız. Sydney'deki okullar daha kalabalık oluyormuş diye duyduk. Biz hiç gitmedik. Aynen. Ama hani burada nüfusun azlığının artı yönü de bu. Hani dil okulunda çok daha böyle birebir özel çok verimli geçiyor. Yani sanki koleje yani özel koleje gidiyormuşsun gibi. Böyle birebir oluyor. Çok ilgileniyorlar. Her şeyle ilgileniyorlar. Her şeyi öğretmeye çalışıyorlar. Ve şunu da duyduk. Sydney'de her zaman ana dili İngilizce olmayan öğretmenler olabiliyormuş. Evet. İspanyol, Hintli ya da başka bir şey. Ve hatta şöyle duydum ben, sınıfta İspanyolca konuşuyormuş hoca. Diğer İspanyol insanlarla. Böyle şeyler duyduk. Burada öyle bir şey yok. Kitabın hocası direkt hatta İngiliz mi kadın? Birisi İngiliz, birisi Aussie. Biri Aussie ve hani direkt aksanlı öğretiyorlar hani. Aynen direkt şöyle hem İngiliz, şimdi İngilizle Amerikalıların İngilizcesi farklı olduğu için burada hem Amerika'yı öğretiyorlar hem İngilizce öğretiyorlar ve aksanlarını öğretiyorlar. İşte bir de şeyler oluyor. Şimdi konuşmaları da böyle ülkelere göre kendine göre böyle şeyleri var. İşte kelime telaffuzları var, işte kelimeleri var. Aksanları işte. Aksanları var. Orada da yani bunları belki orada da yapıyorlar. tamamen böyle İngiliz aksanıyla öğretiliyor. Aynen. Hani böyle şeylere falan daha dikkat ediyorlar bizim gördüğümüz kadarıyla. Ve kendi dilini konuştuğunuz zaman orada yasak, konuşturmuyorlar. Aynen. Hani Sydney'de belki bu kadar şey olmayabilir ama emin değiliz. Ama gözlemlerimize ve duyumlarımıza göre burada dil eğitimi daha iyi. Çünkü neden? Hem zaten az kişi var, o yüzden daha iyi eğitim alıyorsun doğal olarak. Ve burada ne bileyim İspanyol hoca, Hintli hoca falan biraz daha zor. Çünkü burada genel olarak Oziler ve daha yerli insanlar yaşadığı için hocalar da doğal olarak onlardan. Eski binalar yok demişim, bu ne demek? Eski binalar şöyle
Ya ama mesela Sydney'de... İnsanlar bunu niye yaptı? Hayır öyle o eski bina değil aşkım. Okey ya tamam hatırladım. Mesela şeyde aynen. şu çok hoşuma gidiyor benim. Şu an vapur geldi, dağılıyor da birileri. Bir şey olmaz. Sydney'de şu çok hoşuma gidiyor. Mesela böyle QVV mesela. ya QVB olsun, işte böyle 1800'lerde yapılmış, 1800'lerde yapılmış, 1900'lerde yapılmış böyle işte post ofis mesela. O böyle bar olmuş. İşte ev olmuş, daire olmuş, böyle bankalar filan. Onlar çok hoşuma gidiyor benim. Sydney'de sokaklarda yürürken bir böyle bir bina görüyorum, çok güzel. Hani böyle Avrupa'yı deriz ya, Avrupa'daki o böyle eski yapıtlar. Aynen. Ya da İngiltere'deki falan böyle bir şey. Görkemli yapılar böyle. Aynen. Hani Sydney Üniversitesi, anladın mı? Oha yani Hogwarts gibi bir şey. Ondan sonra hani öyle yapılar çok fazla ama burada hiç öyle yok. Yani ya böyle yapılar ya da gökdelenler. Eski binalar yok. Kastımız oydu yani. Kesinlikle Sydney o konuda çok güzel. Böyle Sydney'de şöyle yürüyorsunuz hani böyle. Aynen. Böyle bir yere giriyorsun, başka bir şey, işte ne bileyim Drugs'dakiler başka bir şeydi, City'dekiler başka bir değişik binalar falan filan. Burada hiç öyle bir şey yok. Burası çünkü daha yeni yerleşim geldi büyük ihtimal buraya. Sydney'e geldiği kadar geç gelmedi. O yüzden hani öyle eski binalar yok, çok böyle. Hatta bunu bir videomda söylemiştim Gold Coast vlog'da. Ataşehir gibi burası hani. Böyle uzun binalar, yüksek. Şeydi mesela Brisbane'da var ama burada yok. Aynen. Buraya çok geç gelmişler. Şöyle işte geldiklerinde Melbourne'a gelmişler, Sydney'e gelmişler ve Brisbane'a gelmişler bence. Sonra buralara gelmişler. Aynen. Bu kağıdımızı böyle yaptığıma göre videomuzun sonuna geldik. Evet, Gold Coast'ta bu zamana kadar edindiğimiz izlenimler bunlardı. Söyleyecek bir şey var mı? Her şeyi söyledik. Bence de her şeyi söyledik. Hepsi bizim izlenimlerimiz. Bizim deneyimlerimiz. Aynen, bizim deneyimlerimiz, deneyimler herkese has. Farklıdır. Biz bulamadık, biz yaşayamadık. Belki başkası bulabilir ve yaşayabilir. Aynen öyle. En güzelleri sizin olsun. En güzelleri sizin olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.